Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda nefis bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Tarifi soğanla hazırladım. Önce hamur yoğurarak tarifin yapımına başlıyorum. Kase içerisinde 3 su bardağı un vardı. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya, 2 çay kaşığı da tuz ekledim. Hamuru yoğurmak için toplamda kullandığım su miktarı dolu dolu 1 su bardağı. Hamuru yoğurma işlemine geçtim. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek hamuru yoğuracağım. Sizler de benim gibi soğan sevenlerdenseniz kesinlikle bu tarifi deneyin derim. Zaten yapanlar lezzetini çok iyi bilirler. Hamuru yoğurdum, hazırladım. Hamuru üstü kapalı bir şekilde ben soğanı doğrayıp pişirene dek bekleteceğim. Dakikalarca bekletmenize hiç gerek yok. Yapımı kolay. Oklavayla uğraşma derdi olmayan, herkesin kolaylıkla yapıp pişirebileceği bir tarif. Sıra geldi soğanı doğramaya. Önce kabuklarını soyarak başlıyorum. Hemen çayı ocağa alın. Pratik bir şekilde bu tarifi hazırlayın. Yapma süresi elinizin pratikliğine ve hızlılığına bağlı. Ben hemen çay kaynayıncaya dek pişirdim ve yedik. Özellikle kahvaltıda nefis oluyor. Tabii ki günün her saatinde de yapıp yiyebilirsiniz. Yine anlık misafirleriniz geldiğinde de bir çeşit olarak yine ikram edebilirsiniz. Tek başına yanına bir salatayla da güzel olur. Domatesli dilin yanına sade bir şekilde yine her türlü hazırlayıp yiyebilirsiniz. Soğanı piyazlık ince bir şekilde doğradım. Sıra geldi pişirmeye. Tavaya 1 kahve fincanı zeytinyağı, içerisine doğradığım soğanı ekledim. 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Karıştırıyorum. Orta ateşte kontrollü bir şekilde ara ara kontrol ederek yanma yapışma olmasın diye pişireceğim. Daha kolay pişsin diye kapağını kapatıyorum tavanın. İstediğim kıvama hemen hemen ulaştı. Soğan pişti. Bu aşamada içerisine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz kırmızı biber ekledim. Biraz karıştırdım. Domates kabuklarından hazırlamış olduğum salçayı da ekledim. Yarım yemek kaşığı. Tüm malzemeleri birbirine tamamen karıştıracağım ve ocağın altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım soğanı. Hazırlamış olduğum hamurun iç harcı. İçerisine başka hiçbir şey atmayacağım. Bol soğanlı güzel bir puf puf gözleme tarifi sizleri bekliyor kanalımda. Soğanı soğumaya bıraktım. Sıra geldi hamuru beze haline dönüştürmeye. Hamur bekledi, dinlendi. Güzel güzel açılacak. Elime biraz zeytinyağı değdirdim. Hamura şekil verebilmek için un kullanmayacağım bu aşamada. Az önce de söyledim, herkesin yapabileceği bir tarif. Un yok, oklava yok. Sadece hamuru yoğuracaksınız. Açarken un yok. Hamuru yoğururken un var. Bazı değerli izleyenler belki böyle dedim diye takılabilir. Un yok diyorsun, hamur yoğuruyorsun. Bakın bu aşamada bezeleri hazırlarken de un kullanmadım. Sadece elime biraz yağ değdirdim ve hamurları biraz daha iyi toparlamak için elimin içerisinde çevirdim. Sıra geldi bezeleri açmaya. Oklava kullanmıyorum. Yine un da kullanmıyorum. Bu aşamada elime biraz yağ değdirip içten dışa doğru hamuru açıyorum. Bu şekilde hem hamurunuz daha rahat büyür hem de kenar kısımları incecik olur. İçerisine soğanlı iç harç hazırlayacağım için kalın olmasını istemiyorum. Özellikle kenar kısımlarına
iyice bastırdım. Sizlere de tavsiyem özellikle içten dışa doğru kenar kısımlarını inceltmeniz. Bol miktarda soğanı içerisine ekledim. Hamurun bu aşamada biraz peynir de ilave edebilirsiniz seviyorsanız. Ben sade ekledim soğanı. Dilerseniz benim gibi soğanlı, dilerseniz peynirli, otlu, kıymalı, patatesli, evinizde ne varsa onu iç harç olarak kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Soğanlı hazırladım. Kahvaltıya da çok güzel oldu. Ben bize yetecek kadar hazırladım. Siz malzeme miktarını çoğaltarak daha fazla miktarda yapabilirsiniz. 4 kişilik bir aileye dolu dolu yetiyor. Herkese 2 tane yetecek kadar hazırladım. İkinci hamuru da açtım. Kenar kısımlarını özellikle görüyorsunuz. Bastırıyorum ve açıyorum. İnce olması gerekiyor. Hamur kalın olursa içi pişmez. Görüyorsunuz. Soğanı da bol miktarda dolduruyorum. İçerisine bol soğanlı nefis oluyor. Tabii ki benim gibi soğan seviyorsanız bol bol doldurun. Soğanlı hazırlayın. Soğan sevmeyenler de aynı hamuru hazırlayıp başka bir iç harç ekleyebilir. Özellikle çocuklar patatesli severler. Benimkiler soğanlı da yiyor. Tabii ki alıştırmaya bir de damak tadına bağlı. Evde sürekli piştiği için çocukların damak tadı alışkın soğanlı gözlemeye. Sıra geldi pişirmeye. Tava içerisine tek tek hazırladığım hamurları alacağım. Çevirerek pişireceğim. Üzerine bir parça pul biber yapışmış, hemen aldım. Özellikle kenar kısımlarını tekrardan düzeltiyorum. Top top olmasın diye uç kısımları pişerken kalın olmasın diye pişen tarafını çeviriyorum. Diğer tarafını pişireceğim. Dilerseniz benim gibi kahvaltıya hazırlarsınız. Dilerseniz günün her saatinde zevkle yiyebileceğiniz bir tarif. İçi yumuşacık soğan, dışı güzel bir lezzet. Gözleme hamuru. Ben hafif mayalı hazırladım. Siz mayasız da yapabilirsiniz. Biraz puf puf olsun istedim. Yağda da kızartmayı tercih etmedim. Yağda da güzel oluyor. Pişi gibi ama yağda kızartmayı istemedim. Biraz ağır oluyor yağda yapıldığı zaman. Bu şekilde çok hafif. Zaten yağla açtım. Kolaylıkla oklava kullanmadım. Herkes de yapabilir. Özellikle oklava kullanmayı bilmeye de gerek yok. Dilediğiniz boyutta hamurlar alıp daha küçük miktarda da alabilirsiniz. Hiç hamuru elinizle ya da oklavayla açmadıysanız daha küçük hamurlar alıp daha kolay bir şekilde elinizin içerisinde büyütebilirsiniz. Ufak ufak hazırlarsınız. Söylediğim gibi hamur açmayı bilen bilmeyen herkes yapar. Uğraştırıcı da gelmesin hiç denemeyenlere, benim için çok pratik oldu. Hemen yağla açtım. Çok çabuk bir şekilde tavada büyüktü. Tavaya doldurdum. Biri pişti, diğerini aldım. Tavaya ekledim. Alt üst kızaranları tavadan aldım. Güzelce pişirdim. Çayın yanında çok güzel oldu. Pişirmeye devam ediyorum. Son hamurları da pişirdim.
yumuşacık lezzetiyle gözlemeler hazır. Üzerlerine bir parça tereyağı ekliyorum. Tabii ki bu aşamada tercihe bağlı. Dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. Ben biraz daha yumuşacık ve tereyağı koksun istedim. İçi bol soğanlı, dışı tereyağlı. Tadında artık lezzetini düşünün nasıl olabileceğini. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir gözleme tarifini sizlerle paylaştım. İçinde göstermek istiyorum. Bol soğanlı gözlemeler pişmiş haliyle karşınızda. Tekrarlamak istiyorum. Dilediğiniz malzemeyle iç harcını hazırlayabilirsiniz. Oğlum soğanlı istedi diye ben soğanlı yaptım. Siz soğanlı yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz gibi iç harç size kalmış. Hamurunu aynı hazırlayın. Dilediğiniz iç harçla yapılabilir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmına ekleyeceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli birçok tarif var kanalımda. İşte artık bu tarifte onlardan birisi. Gözleme sevenler, dilediğiniz iç harçla hazırlayabileceğiniz bir tarifi sizlerle paylaştım. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.